O zaman senin için masal anlatarak dünyayı gezen kadın diyebilir miyim? Ay desene. Dünyanın en iyi pizzasını yemeye gidiyoruz. Yani bunu yapamayabilirim. Ay inanmıyorum. Özür benden değil, ondan dileyeceğim. Seyircilerden dile. Aradan zaman geçmiş, o çocuk her gün gidip Yaşlıkaya'dan masal dinliyormuş. Sen Çar'ı savundun, savunmadın. Ahlaksız adam. Değil, odur. Vallahi haklısın amca. Şu önümdeki ablalar 20 dakikadır gişeyi kilitlemiş durumda. Neyin biletini alıyorlar, bütün vagonu mu alıyorlar hiçbir fikrim yok. Amca da delirdi. Sabırla bekliyoruz burada. Bir önceki treni kaçırdık ablaların yüzünden. Şimdi diğer trenin kaçmaması için dua ediyoruz. Hello Zdravo. Can I have one ticket for next train for Belgrade? Hvala. Sonunda be. Şu an Novi Sad'ın tren istasyonundayım. Karşıdaki gişeden tren bileti aldım kendime. Belgrad'a gideceğim. Şöyle 2 tane bilet verdi görevli abla. Kaça? 600 küsüre dedim. Dur şimdi bakıp söyleyeceğim. Buradan sıraya giriyorsunuz, biletinizi alıyorsunuz. Buradan da peronların olduğu kısma geçiyorsunuz. This says platform 2, 3, 4. The next one says platform 1. This is right? I think so. You go also Belgrade? Yes. Yeah, okay. I think Oh yeah, it's close now. go. Okay. First. Hvala. Platform 1 ilerideymiş. Bakıyorum aşağıda platform 1 yazmıyor, dedim abi çık yukarı sor. En temizi. Heh, kola 1 yazıyor. Tamam, buradan bineceğiz. Şimdi görevli abi alacak. Saat 12'de tren. Bir önceki treni kaçırdım. O kadar çok şey vardı ki, sıra vardı ki bilet kişisinde. Bir tane abla 15 dakika boyunca artık bütün vagonu mu satın aldı bir fikrim yok. Kitledi orayı. Yan tarafa üçlü bir grup geldi. Onlar sohbet muhabbete başladı görevliyle. Onlar orayı kitledi derken bir önceki treni kaçırdık ama bunu yakaladık. Şimdi trenimize binelim. Benim numara 18. 18. Burası 80'lerde. Şöyle arkaya doğru geçeceğiz sanırım. Bilmiyorum ki. Tamam, yukarıdaymış oturacağımız yer. Güzel. Yukarıdan manzarayı izleye izleye gideriz. Tamam. 18 numara burasıymış. Yerimize geldik. Belgrad videosunda söylemiştim. Belgrad'dan birkaç tane video gelecek diye. Ama araya Novi Sad'ı sıkıştırmak istedim. Yani sıkıcı olmasın diye. Şimdi Belgrad'a geri dönüyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz Novi Sad'ı gezmiştik. Dönüyoruz Belgrad'a, bakalım. Oradan 1 ya da 2 video daha yapma fikrim var. Umarım keyifli videolar olur. Siz de keyifle takip edersiniz. Şöyle treni tekrardan göstereyim. Bayağı güzelmiş ha. Konforlu tren. Burada şey de var. Priz de var. Masa da var önümüzde. Gayet güzel. Tam 40 dakikada geldi Belgrad'a. Bayağı konforlu, rahat. Masanın olması filan de güzel avantaj yani. Çalışabilirsin, bir şey okuyabilirsin. Ne bileyim, eşyanı koyarsın. Geniş de, ayaklarınızı uzatmanızı da engellemiyor. Güzel bir yolculuktu ya. Bir de hızlı tren ya, o yüzden rahat geldik, hızlı geldik. Otobüste 1 saat, trenle 40 dakika. Ve tren daha ucuz, onu söyleyeyim. 630 dinara geldim. Otobüs 980 dinardı. İnternet de var bu arada trende. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz yani, gayet güzel. Tek sıkıntısı, normalde
Bu tren istasyonu otobüs terminalinin yanındaydı Belgrad'da. Yani merkeze daha yakındı. Şimdi biraz daha uzağa bir tren istasyonu kurmuşlar sanırım. Ya da bu vardı da aktif mi değildi bilmiyorum. Biraz daha merkezden uzaktasınız. Yani en fazla 1-1,5 kilometre ekstra yürümeniz gerekecek. Hello, ticket here? No, ticket, okay. Okay? Ah, fala. Otobüse bindim. Otobüste gidelim merkeze, yürümeyelim hiç sıcakta. Abiye bilet sordum. Yok bilet gel dedi. Tren istasyonundan çıkıyorsunuz, birazcık yürüyorsunuz böyle caddeye doğru. 41 numaralı otobüs sizi Cumhuriyet Meydanı'na kadar, yani Knez Mihailov'un oraya kadar götürecek. Abi sağ olsun, bilet almana gerek yok gel dedi. Bak şurada şey var, bir tane bilgisayar var. GPS yol gösteriyor şoföre. Merkeze geldik. Bindiğim otobüs bu. 41 numara. Sağ olsun vallahi şoför abi hiç biletle uğraştırmadı. Çünkü normalde bilet almanız gerekiyor. Biletiniz elinizde, tamam mı? Biniyorsunuz otobüse, bekliyorsunuz. Ta ki herhangi bir duraktan bir görevli binip bilet kontrolü yapana kadar. Bazen hiç yapmıyorlar. O bilet elinizde kalıyor. Ama atıyorum biletiniz yok. Geldi kontrol yaptı. Baktı bilet yok sizde. Ceza kesebilir yani. Öyle bir durum var. See you. Thank you man. See you. Şuradan karşıya geçelim ya, dur. Otobüste tanıştık da. Böyle bir durum olabilir. Şoför abi gel bilete gerek yok deyince geçtim ben de. Sağ olsun. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'nın oraya kadar getirdi bizi otobüs. Anında Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Belgradlıların buluşma noktası burası. Bu heykeli de anlatmıştım. Bir abimiz var atın üstünde. Rivayet odur ki parmağıyla İstanbul'u gösteriyor Osmanlı askerlerine. Hani biz savaşı kazandık. Sizin döneceğiniz yer orası. Şöyle bir heykel. Belgrad'da bugün hava bayağı güzel yalnız. Güneş var. Sırbistan sokaklarında kimi buldum bakın. Dünyanın en iyi pizzasını yemeye gidiyoruz. Valla Sırbistan'da böyle bir yer varmış Belgrad'da. Ben de Gökhan'dan öğrendim. Bak. Şans eseri vallahi, şans eseri denk geldik. Belgrad'a gelmiş annesiyle. Ben de bugün Novi Sad'dan Belgrad'a döndüm. Biz de buluştuk. Güzel denk geldik. Valla Peru'dan sonra bura denk gelmek çok güzel. Evet, biz Peru'da tanıştık. Peru'da tanıştık. Bir gün vakit geçirdik Cusco'da. Bir akşam ya. Bir akşam. Tabii. Sonra rotalar ters yöne ilerliyordu. Şimdi şükür denk Belgrad'da geldik. buluştuk. Çok da güzel oldu Çok vallahi ya. güzel oldu. Ama ekibimiz 2 kişiden Tabii. oluşmuyor. Lütfen. Gökhan'ın sevgili annesi ve arkadaşım Sıla. Şimdi dünyanın en iyi pizzasını yemeye geldik. Hazır mıyız? Beklenti çok fazla. Vallahi Gökhan yükseltti beklentiyi. Bak çok ciddiyim ya. Yani bak 4 defa geldim. Belki 15 defa burada pizza yemişimdir yani. O kadar güzel. Göreceksiniz birazdan. Hadi deneyelim. Evet. Dedim ya bir pencereden veriyorlar. Mekan yok. Yok bu kadar işte. Burada alıyoruz. Burada yiyeceğiz. Dur şöyle göstereyim de pizzacıyı. Şöyle bir yerde. Bak şu pencereden pizzamızı söyleyeceğiz. Adı da Buçko. Bir tadına bakalım nasılmış. Vallahi beklenti yüksek. Ama sen şey dedin, sosu güzel dedin. Ne yiyeceğiz peki? Hangisinden yiyeceğiz? Tek bir pizza var. Bir tane pizza Olay var. sosunda. Hani pizzayı herkes yapabilir belki ama o sos yok öyle bir sos. Sadece burada. Evet. Gerçekten Onu sadece anladım. Tek çeşit pizza. Tek. Yapıp veriyor. Bence sadece bize en iyisini vereceğiz. O üstüne sosu sürecek. Görüntü olarak hoş değil. Çünkü böyle üstü böyle Bulanık bulamaç gibi bir şey oluyor ama Hadi bakalım. Oo. bak Fena bir sos sürdü üstüne hocam, yalnız ha. şifa ya şifa. Daha güzeli yok ya. Bak ortaklığın varsa söyle. Ya şimdi çaktırmayalım onu. Anneciğim lütfen önce sen. Evet. Tamam. Üzerine sürdüğü dana etli bir sos ve farklı soslar sürüyor. 8 tane sos var galiba Evet. farklı. Hatta dediğim gibi olay pizzası değil. Olay sosunda. Olay sosu. Vallahi bayağı bol sürdü yalnız, hiç eli korkak alıştırmadı. Wow, Hadi Gerçekten mi? Gerçekten mi? harika, çok beğendim. Yani bunu yapamayabilirim. Hemen size şöyle geçelim. Allah'ım. Alıyorum. Dikkat et. Bunları şuraya koyuyorum. Koy koy. Ben kapatayım. Onlar bir yesinler değil. Sen çek abi. Annem gerçekten çok güzelmiş. Oh. Bir tane daha yerim. Ciddi mi ya? O kadar mı iyi? Yerim.
Dili tutuldu herkesin. Ay inanmıyorum. Çok güzel. Ciddi misiniz? Evet. Bak beklenti şu an iyice tavan oldu, onu söyleyeyim ama yani. Hemen. Tamam. Bak, hemen. Abi al buyur. Hemen abi. Sen Unutma. ver bana kameranı istersen, ben seni çekeyim. Olur. Ver abi. Şuradan hemen Hadi bakalım. ilerletiyorum. Haydi bakalım. Harika. Oy güzel tamam. O harbiden olay sosundaymış ya. Evet abi. Bu sosu ekmeğin üstüne sür ye. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Şahane. Sarımsak da alıyorum. Dana etinin tadı geliyor. Ama bayağı iyiymiş ya. Şey dedim, hep diyorum ki anne ben bunu evde yaparım. Ama Oo bunu evde şahaneymiş yapamam. ha. Sen de. Sıradan Hemen abi. Ben de şimdi 2 O yıldır boyu- yemedim. Aşırı yiyordum. Ya bayıldım ya. Ama rüyalarıma giren bir pizza. Gel buraya. Allah. Samimi söylüyorum, övdüğün kadar varmış ha. Yiyeyim abi. Çok iyi yiyeyim. Olay pizza değil, olay sos. Evet abi. Gerçekten öyle. Bak pizza herkes yapar. Ama sosu bilmiyorum. Yani Şöyle adını göstereyim bir daha, Buçko. Büyük ihtimalle Google haritalara yazınca burası çıkar. var. Oha ya. Hakikaten gelirseniz Belgrad'a mutlaka bundan bir tadın. Bunu yemeden gitmesin güzel. Televizyonda hani yabancılar çıkıyor ya, bu pizzaları falan tanıtıyor, hep yalan söylüyorlar diyordum. Evet. Ama bu gerçekten Necip. güzel. Bizde yalan yok. Boşa gezmedik bu kadar yani. Ama önerebileceğim, hani o kadar gezip bir burası vardır herhalde. Burası kesin yemeniz lazım diye yani. Sırayı da göster bence. Sürekli birileri gelip alıyor pizza. Böyle sarhoşken hiç bir o kadar güzel oluyor ki. Bir pizzayı tek başına yiyorsun abi. Is there right? Yes. Right, okay. Bak dedim sana orada. En son geldiğimde şuradan giriliyordu. Benim en son geldim orada. Oradan mıydı? Bu abimiz Aziz Sava. Buradaki meşhur bir rahip mi denir? Rahip aslında. Father Aziz. diyorlar ya, Aziz. Heh, Aziz, Aziz doğru. aslında. Aziz. Din adamı. Din insanı, ha? Din insanı, öyle söyleyelim. Din adamı. Bu karşımızda da onun adına yapılmış bir katedral var. Aziz Sava Katedrali. Belki fark etmişsinizdir. Neye benziyor hocam? Cami. Camiye benziyor. Ve bunun bir kopyası, aslında kopyası değil de Gerçi neyden esinlenerek yapılmış bu? Ayasofya deme sakın. Ayasofya. Şaka yapıp Gerçekten evet. Ayasofya'dan esinlenerek yapmışlar. Keşke drone'um olsa da gösterebilsem. Böyle yukarıdan baktığınız zaman birazcık Ayasofya'yı anımsatıyor. Ondan yola çıkarak bu mimaride yapmışlar. Eskiden giriş buradaydı ama yan tarafa almışlar. Şimdi içeriden bir fotoğraf, bir görüntü alabilir miyim bilmiyorum ama şey yapacağım, göstereceğim sizlere. Merkezden bir 3-3,5 kilometre uzaklıkta bayağı geniş bir şeyi var, bahçesi var. Ve turistler Sırbistan'a geldiği zaman, Belgrad'a geldiği zaman mutlaka Aziz Sava Katedrali'ne geliyorlar. Yani burada görülecek, görmeye değer eserlerden bir tanesi. Avrupa'daki en büyük Ortodoks kilisesi diye biliyorum ben. Doğrudur, kesin doğrudur bu. Bayağı büyük çünkü. Çok ve büyük. içi gerçekten çok güzel bu arada. İçi şahane. Bunun altı vardı sanırım değil mi? Başka bir bölümü var. Evet, bir altında bir alan var. Orası da müze gibi. O nereden? Direkt buradan giriş değildi sanki ama o. Başka bir yerden mi? Yo, buradan giriyordun. Buradan Yani mıydı? kilisenin içine giriyorsun. Başka bir noktadan alta bağlanıyordu. Bir şey vardır o. Ben en son geldiğimde tadilat vardı. Ana kısmı gezemiyordun. Sadece alt kısmı gezebiliyordun. Bakalım şimdi açık mı? Bilmiyorum da şimdi 500 yıllık, 1000 yıllık katedral yani. Burada hep vardır kesin tadilat bir şey. Çok güzel restore etmişler bu arada. Farkı göreceksiniz bakın. Bu mermerin rengi biraz daha böyle sararmış vaziyette. Bu daha beyaz. Çünkü bu kemer yoktu. Bunu yeni yapmışlar. Aa, içeride dua ediliyor. Burada da kıyafet kuralı var. Şu şekilde girmenizi öneriyorlar. Bu şekilde giremiyorsunuz. Köpek yiyecek silah sokamıyorsunuz. Şapkayla giremiyorsunuz. Flaşlı fotoğraf çekemiyorsunuz. Kıyafet kuralı var. Telefon kapalı. Sigara yasak ve yüksek sesle konuşmak yasak. Şimdi ben de sesimi birazcık kısıyorum. İçeride bir ilahi çalıyor. Yani şurayı gördüğüme gerçekten sevindim çünkü 2 kere geldim buraya. İkisinde de tadilat vardı. Şahane yapmışlar. Samimi söylüyorum, şahane yapmışlar. Bakın orada dua ediyor insanlar. İçerisi Ayasofya'yı da anımsatıyor birazcık gibi. Ayasofya'ya gideli de çok oldu ama. Ne kadar güzel yapmışlar ya. Şöyle birazcık yaklaşacağım. Çok da rahatsız etmeden göstermek istiyorum sizlere.
Bu arada kayıttan veyahut da teypten çalınan bir ilahi değil. Kendileri söylüyorlar 3 kişi. Canlı bir şekilde ilahi söylüyorlar. Katedrali şöyle dışarıdan göstereyim sizlere dostlar. İçeriden mum alıyorlar genelde burada. Kilisenin önünde mum yakıyorlar, dilek diliyorlar. Burada da park var işte, insanlar oturuyor burada. Biliyor musunuz? Normalde duruyorlar, bu ablamız durmadı. Bu belki Türk olabilir. Abi sen şimdi ne yapıyorsun? Gezmeye devam. Devam abi. Şimdi işte 116'yı gördük çok şükür. 116 ülke. Aynen, Vay be. 6 yılda. Şimdi önümüzde ya İran, Afganistan yapıp oradan Türkmenistan ya da direkt Karayiplere gidip. Ay Karayipler'de de şu an bir içim hoş oldu ya. Senden artık öğreneceğiz bir şeyleri. Estağfurullah, estağfurullah ya. Yani oraya gidip İspanyolcamızı geliştirelim. Biraz dans edelim, eğlenelim, insan tanıyalım. Gezelim be, hayat bu olsun. Evet, oranın eğlence anlayışı Evet. güzel ya. Keyif almak istiyorum. O yüzden büyük ihtimalle Karayiplere gider gibi gözüküyorum şu anda yani. Takip ediyorum zaten ama o tarafa gidersen böyle biraz Abi, bu içim buruk ve ilgiyle şurada duruyor. şurada damla duruyor Karayip dediğin için. Abi inşallah bakalım. İnşallah ya. Sosyal medya içerik üretmeye devam ediyorsun. Tabii, yani YouTube'a daha böyle nadiren, daha böyle nasıl kendim isteyince çekiyorum. Ama Instagram Story'de günlük gibi elime alıyorum kamerayı, telefonu. Ha burası böyle, burası şöyle. Ha gelin gözün. Hani daha çok böyle doğal vermek istiyorum her şeyi. O an çektim, attım. YouTube'da edit Günlük gibi. Evet. Anı aslında, anı biriktirme. Evet, anı biriktirme. Mutlaka tanıyanlar, takip edenler vardır. Eyvallah, sağ olsun. Teşekkür ederim. Tanımayıp takip etmek isteyen varsa nasıl bulabilirler seni sosyal medyadan? Abi, YouTube'a da, Instagram'a da Gökhan Yıldırım yazarsanız bulabilirsiniz. Twitter'da da Nietzsche yazarak, N-I-Ç-E yazarak bulabilirsiniz. Meşhur Nietzsche. Tabii. Nietzsche yani, gerçek Nietzsche benim olduğumu görse acaba mutlu olur Değil muydu mi? yani? Şu an gözü yaşlı yukarıdan bizi izliyor. Bunda ters döndü adam. Aynen, bir yani. de ben bu kadar ekmeğini yemedim falan diye. Gerçekten öyle. Adam öldükten sonra ünlü oldu. Sağ olsun vallahi. Allah ondan razı olsun. Evet, bıyığına kurban. Vallahi ya. Adam hani Ama kişiliğin kitabını yazmış. şahane bir sayfa bu arada. Eyvallah. Şahane Çok bir iyi. sayfa. 10 yıldır elimizden geldiğince insanlara... Vay be, 10 yıla. Abi, tam 2014 tabii 10 sene. Of. Hiç çalışmadım işte o yüzden. 10 yıldan beri çalışmadım dediğim Ama sosyal medya abi çok çalışıyorum. güzel gezdin ama. Eyvallah. Yani biz de Güney Amerika'da tanıştık. Keza anılarını dinleme şansım oldu. Kısıtlı bir vakitte olsa. İnanılmaz şahane anılarım var bu arada. Yani başlı başına Afrika'dan böyle birkaç kitap yazarsın diye düşünüyorum. Uğraşsam çıkar büyük ihtimalle ama o günlerde bir gün gelir ya. Daha genciz. Daha Evet, daha o yetkinlikte olduğumu düşünmüyorum. Hani sallıyorum, Afrika hepsi biter. O olgunluğa ulaşırım. O zaman belki böyle yani anılardan 3-5 anıdan oluşan böyle bir küçük bir seri yapılabilir ama şu anda daha genciz ya. Daha hani biraz daha kalemimiz keşfetmek. o kadar tabii keşfetmek lazım. Daha kalemimiz o kadar gelişkin değil. Peki not alıyor musun? Mesela Tabii, başına alıyorum. bir sürü olay geliyor gezdiğin Tabii, zaman. tabii. İleride bunları böyle hani bir şeyler karalamak için. Yani hem telefon notlarında var hem bilgisayarda var. Hem bir ara böyle bir canım sıkıldı bir dergi mi çıkartsam. Aa Ya, evet, biz hatırlıyorsun, seninle Furkan'la hatırlıyoruz. beraber. Aynen konuşmuştuk. Furkan'a da buradan selam olsun. Furkan Kumkaya. Onun da bir online dergisi vardı. Evet. Severek okuyordum. Hatta sen de bir bölümde Tabii yazdın, işte. ben de bir bölümde yazdım. Yani denendiği bir şey oluyor Evet. aslında ama dedim ki hem zaman lazım abi buna, oturmak lazım, Evet. düşünmek lazım. Aslında
okumayı seven bir kitle de var. Tabii Böyle ki var, izlemekten, tabii ki var. dinlemekten ziyade böyle bir şeyler yazın da Tabii ki, okuyalım. tabii ki. O online dergi olayı çok mantıklı olabilir Ya işte aslında ya. sürekliliğini Ama zaman. yapmak. Ya ben onun için geziyoruz, hem gezerken de eski anıları yazmak çok zor. Evet. Yani şu anki anı yazarsın da eski anı nasıl hatırlayacaksın? Çok zor. İsimler Hatırlaması yok. problem, evet. Adres neresi, fotoğraflara bakman lazım, Evet. fotoğraflar kayıp. Bir sürü şey var yani. O yüzden hem fotoğraf çekmek de önemli, içerik hani video çekmek de önemli, not almak da çok önemli. Hepsi birleşince zaten ciddi bir anı şeyi oluşuyor. Ama işte bunları mesela hem fotoğraf çekiyorsun, hem video çekiyorsun, hem yazıyorsun, hem YouTube'a editliyorsun. Hem eğlenmeye Hem çalışıyorsun. eğleniyorsun, hem dil öğrenmeye, yani aslında gezerken 8-9 farklı kolda Evet. kendini eğitip çalışmaya çalışıyorsun. Kesinlikle öyle. Ve bundan para kazanıp seyahatine devam ettirmen gerekiyor. Yani Ve sonra yorum geliyor bir tane böyle saçma bunlar da sapan. hiçbir işe yaramıyor. Boş boş geziyorlar abi. Yani Vay. 8-5 çalışmak mı, işte Kolombiya'da bilmem ne mahallesinde gezmek mi? Buyurun gelin. Hadi. Yani bekleriz eğer hani Bekleriz, evet. para kazanmanın kolaylığından, zorluğundan bahsediyorsak şu anda. Yani bilgisayar başında mail atmak mı, o mahalleye girmek mi? Ve bunu kendimiz için de yapmıyoruz. Siz görün ki sizden aslında ne yazık ki bunu söylemek zorundayız. Para kazanmak zorundayız. Av iş bu. Hani ben Yani iş mesela olarak bu yapıyorum kamerayı tutma amacım bir, seyahatimi döndürmek. Tabii İki, ki. insanlara ilham olabilmek. Senin Tabii de ki. şey çok hoşuna gidiyordur. Birisi mesaj atıyor mesela. Bak senden gördüm, senden cesaret kazandım. Tabii ki ya. Buraya gittim. Mesela ben Balkan seyahatimde çok karşılaştım öyle. Kesinlikle. Aşırı mutlu ediyor beni. Ya tabii onun için yok, sokakta işte bak sen bugün oturuyordun, Evet, 3-4 evet, kişiyle, kaç kişi geldik, işte tanıştık fotoğraf yani. çekiliyorsun, hani bunlar keyifli, eğlenceli şeyler. Gerçi. Ama işte herkes de ne yazık ki aynı değil. Evet, birazcık şey canımı sıkıyor sadece. Sen de aynı fikirdesindir diye düşünüyorum. İnsanlar böyle çok ön yargılı yaklaşıyor. Biraz yargısız infaz yapıyor yaptığımız işe. Ya işte içeriğini aslında belki de biz yanlış yapıyoruzdur. Hani belki de O da biz doğru. doğru gösteremiyoruzdur. O da Hani doğru. Olduğu gibi, Anlatım dilimiz vesaire. evet, olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz ama sanki yaşadığımız hayatlar böyle babadan para geliyor da Evet. yaşıyoruz bu hayatı gibi değil. Yani ikimizin de seninle benim de nerelerde parasız kaldığımız zamanlar oluyor. Bu Evet. adam gitti nerede soyuldu yani, Evet. şimdi de soyuldu. Benim Mali'de kaçırıyorlardı yani. Böyle Evet. hikayeler var. Mali'de hakikaten kaçırıyorlar. Evet, yani böyle şeyler var. Böyle Hani 1 kilometreyle yırttı. evet, gerçekten de Cenne. O hatırladım bak ismini. Cenne. Cenne şehrine girsem kaçıracaklardı. Yani Gitmeyin oraya. evet gitmeyin. Hani böyle şeyler yaşanıyor. Ama biz seviyoruz ya. Evet. Biz Ya bu yolda kalmaya devam ederiz ya bir şekilde. Artık kan girdi artık Tabii. yani. O Ya zehir girdi kana, evet. o yüzden. Allah korusun ama hani bu saatten sonra parasız da kalsak biz bir şekilde bu yolda kalırız yani, bilmiyorum ama satarız, yaşarız, bir şey yaparız yani. Şeyi gördük çünkü yani nasıl parası az parayla da nasıl Evet, döndürülebileceğini evet. gördük bu işin. Tabii Bir canım. şekilde yolda kalmaya devam ederiz ama işin en güzel tarafı, gezerken ben mesela çok fazla gezginle vesaire hani içerik üretsin üretmesin onların hikayelerini dinlemek ekstra bir keyifli. ilham oluyor. Tabii ki abi, Mesela tabii denk ki. geldik şu an var ya, bir tekrardan şey oluyor insanda, o anılarını birazcık Tabii dinledim ki tekrardan, böyle bir hani gezeyim. Turumun sonuna geldim aslında ben ama sonraki turu artık şey yapıyorum, böyle iple çekiyorum. Kesinlikle bak, Hani senden dinlenmeyi İran dinlenmeyi duydum geçti orada. yani. Abi İran'a gidecektim ya, hani İran sende var o bilgiler, bana ver Evet, abi. Afrika sende, ben alacağım. Abi. Böyle aslında şey oluyor. Değiş tokuş yapıyoruz bilgileri. Şey açısından çok önemli bir de. Bizim insanımıza böyle gezme olayını aşılamak, bütün tabii. Türkiye'ye yaymak gerekiyor diye düşünüyorum ya. İşte bunu doğru şekilde hani bir şey istemiyoruz tabii, bir Türk insana çıksın ve cebinde 5 kuruşsuz gitsin değil. Bunu mantıklı şekillerde para harcayarak, Evet. doğru yerlere harcayarak, işte balon olarak üretilmiş turistik yerler de var bir sürü Evet, yani. evet. Oraya işte bilmiyorum, örnek veriyorum, 2000 dolar para harcayacağınıza o paraya sallıyorum gelin Balkanlarda 6 ülke gezin. Evet, çok rahat bir Yani kültür turizmi yaparsınız Neler birçok neler yerde. var yani, bunları öğrenmek. Hani sırf fotoğraf çekilmek için Eyfel'e gitmemek gibi. Evet. Mesela kara sınırı kullanmayı bilmiyoruz mesela. Hep Evet. her yere uçakla Evet. gitmek Abi, istiyoruz. yürüyerek Dünya kadar geçebilirsiniz. maliyet oluyor. Evet. Güney Amerika'da sen uçtun mu hiç? Ben uçmadım Güney Amerika'da. Hep sınırdan yürüyerek. Sadece Arjantin Kolombiya'dan Orta Amerika'ya Ya geçerken o ayrı bir arada şey. Geçemiyorsun. geçiş Karayolu yok. Evet, karayolu yok. yani. Bir de Arjantin içinde bir uçak otobüsten daha şeydi. Daha Ee, pahalı. Uçak daha ucuz. Patagonya'ya uçan. Evet, Buenos Aires'ten. evet. O uçak zaten otobüste 4 otobüs falan değiştiriyorsun. Tabii 3 otobüs mü 4 otobüs mü ne? Uçak Tabii 2 canım. saate 3 saate gidiyor. Biz işte Berko'yla Şili Santiago'dan Patagonya'ya Evet ya. 15 gün otostop çektik. Cebimizde 15 dolar paramız yoktu. 15 gün, 12 gün bile çöllerde yata yata, aç, susuz, 5 gün duş almıyoruz. Sakalımız kurudu artık böyle yani.
Ama ne oldu? Gittik mi? Gittik. Bu macerayı şu an hatırlıyorsun ama işte bir anı kaldı o yani. Yani hayatım boyunca unutamayacağım. Evet. Patagonya'ya belki hayatım boyunca 10 kere daha gideceğim. Ama o anı kalacak o ama. zamanı hep hatırlayacağım. Evet. Benim de yaptığım o 1350 kilometre otostop çekmiştim. O da otobüs bileti param çıkmıştı. O yüzden Para yok mecburen abi. yani. Yoksa Mecbur. deli miyiz yani? Ne işimiz var o kadar hani görece tehlikeli yerlerde. Ve çöl abi hiç bir de kimse evet, yok. buyurun. Bak hiç kimse yok. Arjantin'in Şili'nin aşağısı bildiğin çöl. Yani dümdüz gidiyorsun işte öyle. Hani kesin iskeletler falan da görmüşsün. Evet, evet. Hayvan iskeletleri var böyle. Bir şey ölmüş. Bir akbaba mı artık ne varsa yemiş onu orada yani. Ama çok da keyifli işte Evet ya. güzel bilmiyorum. anılar kalıyor ya. O yüzden Çok ben şükür. hep böyle şey yapmaya çalışıyorum. Bir şekilde cesareti kırıp yola çıkması lazım Türk Evet insanının. abi. Fransızlarda çok gördüm. Dedesi bile backpacker yani sırt çantalı. Düşük bütçeyle gezmeye çalışmış ve aileden aileye bu aktarılmış. Yani babadan oğula aktarılmış bu. Bizde de bunun oturmasını istiyorum aslında ben. Ermenistan'dan Gürcistan otobüste geçtim. Falan denk geldi. Fransa'da Cannes'da yaşıyormuş. Cannes Film Festivali'nde çalışıyormuş adam. Hı hı. O seviye bir adam. Ve her hafta değil, her ay bir hafta sonu X bir ülkeye gidip geziyorum dedi. Güzel. X bir ülke. 50 ülkeye gitmiş şimdiye kadar. Şahane valla. Gidiyorum dedi. 2 gün, 3 gün. Hani paramı ona harcıyorum. Yani aslında Evet parayı nereye harcadığın da çok önemli yani aslında. her gün dışarıda işte bir kahve içmek 100 liradan 3000 lira yapıyor şu anda ayda. Evet. İşte bu bazı şirketlerin kampanyaları oluyor ya. Git gel uçak bileti 3000 liraya alıyorsun. Git o ülkede gerekirse sandviç ye Hı hı. ama abi sallıyorum Hollanda'ya gittin ya. Evet. Ne oldu? 30 tane kahve parasını Hollanda'ya gittin. Ve şey de biz hani hep Avrupa odaklıyız ya. bir Onu de biraz abi, evet. Orta Asya'ya çekebilirsiniz. Evet komşularımıza abi çekebilirsiniz. İran'a gidin bak ben Evet. gitmiyorum. Ben işte gideceğim 10-15 gün sonra. İran'a gidin. kalın. Çok ucuz. Ne bileyim ya Suriye'ye gidin ya. Vallahi Suriye bedava yani. Tehlikeli falan değil. Gidin. Lübnan, Ne bileyim- Ürdün, Abi Lübnan çok güzel. Irak, İran. Kesinlikle. Ne bileyim bak Tayland'da uçak biletleri bazen oluyor. Git gel Bangkok 10 bin lira. Evet. Abi 10 bin lira. Yani Ve- asgari ücretle yaşamıyorsanız o para bir şekilde birikir. Bir şekilde yaparsınız ya. Yapın size bence. Yapın yani. Yani parayı düzgün harcamak gerekiyor. Kazanıyorsak eğer tabii. Şu an Tabii ki, insanların çok tabii büyük ki. bir kısmı ekonomik Yani sıkıntı kazanabilen çekiyor ama insanlar evet. için bunu söylüyoruz. Gidip dışarıda rakı içmeye 10 bin lira harcayacağınıza Tayland'a gidin. Ona bunu hava atmak yerine localarda şişe açtırarak Evet. depanlar vardır şu an bunu izleyen kesin. Size diyorum. Yani orada şişe açtıracağınıza Tayland'da şişe açtırın. Öyle söyleyeyim. Daha ucuza. Neymiş tarihi? 1940'ta tamamlanmış. 40'ta. Evet. İkinci Dünya Savaşı Tam sırasında. başlangıcında. Abi adam yeni hiçbir şey yok ya. Eski hiçbir şey yok var. Her şey yeni, hep yeni. Gelmeyin Belgrad'a boş verin. Saniye. Başka bilgiler var. Şu an Ve- Google'dan Google'dan kilise görüyoruz. Bunun tarihi nedir? 1935 yılında inşa edilen bir Ortodoks kilise. 1835. 1835. Tamam, ama yani Sonra bayağı- restore ediyorlar o zaman. En son 1940'ta bitmiş. Belki Ha, savaşlarda. yapımı uzun sürmüş o zaman. Tamam. Belgrad bombardımanında zarar Heh. görmüş. Tamam. Ondan sonra restore ediyorlar. O zaman Aslında yine sadık kalarak hakkını yemeyelim, eski bir kiliseymiş Evet, yani. evet. 200 senesi var. Aynen. 200 senede iyidir. İyi ya. Buradan kovulmuştuk biz. Fotoğraf çekilmiyormuş içeride. Biz de bilmiyorduk. Böyle fotoğraf çektik. Bir tane teyze vardı, kovmuştu bizi. Biremen mızıkacıları var hemen önünde de. Hemen git çek videoyu para alsın senden. Aynen dayımız çalıyor. Güzel çalıyor ama. Evet, Knez Mihalova'da bir tane amca var. O böyle yöresel şeyleri çalıyor flütle. İşte ezgileri diyeyim. Güzel kilise ya. Güzel yani farklı en azından mimarisi güzel. Evet, mimarisi farklı. Çok iyi bu renkli yapılanları. Kırmızı ne o? Bordo. Kiremit rengi. Evet. Kiremit rengi diyelim. Hortumu alıp yıkayıp fırçalamayı. Yıkayıp fırçalamak istiyorum. Şeyde de Aziz Sağ'da da yerler fayanslar ya bir de. Kirli bir bunları böyle fırçalamak. Şunun rahatlığına baksana. Sen kuşsun ya. Onu dinliyor herhalde. Olabilir. Evet. Hayat sana güzel. Dertli Hakikaten dertli ha. çalıyor. Senin kanatların var ya. Şimdi ben Uçabilirsin yani. evet uçabilirsin, öyle bir opsiyon da var. Şimdi buraya kamerayla girmeyeceğim ya da şöyle omzuma asayım kamerayı da yine kovulmayalım. Evet, daha bu şeyi yapacaklar fresklerle Tam bitmedi. zenginleştirecekler. 30 sene yanca biter abi orası. Tabii canım, çok uzun süre alır yani bunu tamamlamak. Buraya herkese de boyatmıyorlar. Yok Hani hayır. öyle özel eğitimli birisi olacak. Hem de dinle bağlantısı olacak. Evet, İnanarak yapacak. inanarak yapacak. Yanlış bir şey çizersin oraya. Düşün içinde. Birinin kabri var orada. Aa, 1308 1355 diyor. Nasıl 8 ya? 3 8 bu. Çağır diyor. Çağır 1300 her türlü 1800'dür.
1800 değil mi? 1800. On, ama 1300 çarpı olmadı. Çarlık marlık olmadı yani. 1800 evet. niye 1300'lerde çar olamaz mı? Yok. Çar olmaz. Orada çarda çar yok mu? Yok. Bak. Çarlık. Evet işte. O 1331, 1355 bak. Çünkü 3 ile 8'e baksana aynı değil. Çarlık nasıl olamaz ya? Sırp imparatoru 24 yıllığına imparatorluk yapmış. Çar değil mi ama? Evet. Nasıl ya? Sırp imparatorluğu. Orada çağda 2 neden çar metre olmasın? 14 santimmiş boyu. 2 metre 14 santimmiş. Evet. Eşi de Bulgaristan Helena'sıymış. Helena. Çar Stefan Duşan. Aziz Mark Kilisesi'nin defnedilmiş. Bu kilisenin altında herhalde defnedildiği yer. Evet, kiliseyi de üstüne yapmışlar. Mozolesi gibi. Evet. Öyle bir şey. Üstüne kilise yapmışlar sonrasında. Özür benden değil ondan dile. Seyircilerden dili. O dönemde çar yok. Çardan niye özür dilerim ölmüş adam? Çağrı'dan özür dilerim. En çok benden özür dileyecek. Saksı değilim ben burada. Çar abimizi de gösterelim de. Bu abimiz 1331-1346 yılları arasında hüküm sürmüş. Sırbistan, Karadağ, Bosna, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan'ı fethetmiş bu adam. Ay. Aa, çok önemli biriymiş. Evet. Bayağı bakıyorum da şimdi Şu an gerçekten çok utandım. imparatorluğu kısa sürmüş ama çok büyük. Kısa sürede iyi işler yapmış o Evet. zaman. Hiç 2 metre gibi durmuyor diyeceğim de yok, büyük tabut ya. Bizans'a falan saldırmış ya. Bizans'a saldırı. Öyle bir yani varmış abimizde. O gerçek bir şey. Değil. Değil. Mozale'de evet. Atatürk'ün şeyi gibi. Evet, Mozale'de bu. Ziyaret ettiğimiz. İyi ama güzel, yine saklamışlar bak burada ya. İşte bana çok Ziyaret edebiliyorsun yani. 700 yıllık ya. Yatır var burada. Yatır var işte her kilisenin burada öyle düşün. Çarduşan abi. Gel buraya gel. İçerideki tartışma şeye benzemedi mi ya? Dünya mı güneşin etrafında dönüyor, güneş mi dünyanın? Yani Çar var mı o dönem, yok mu? Çar nasıl var o da? Çıkar göster. Sen çarı savundun. 8 ya bir şey diyeceğim. Tartışma şuradan başladı. 3 mü 8 mi? Ama çok belli. Çok barizdi 3 olduğu Ben ya. onu 8 gördüm. Bu her gözlük kullananın da bahanesi. Gözlüğüm yok ondan görmedim. Ya resmen o dönem çar var mı? Yok. Çıkar göster. Sen çarı savundun. Savunmadın. Uğraştırttı Ahlaksız ya. adam. Hakikaten ama bu şey çok güzel mesela, bak bir tek biz o konuda böyle bir içeride bir muhabbete girdik. Evet, kimsenin Sen- umurunda bile değildir o Evet, büyük ya büyük ihtimalle çok sallamıyorlardır ama. Yani bilemiyorum. Bak ama öğrenmiş olduk. adam Evet, aslında. öğrenmiş olduk. Sırp Bayağı da İmparatorluğu'nun Bizans'a lideri. saldıran bir abimizmiş yani. Önemli bir yermiş burası. Ama adam sadece Tabii. 25 sene falan sürmüş imparatorluğu. Tabii, hükümdarlığı kısa sürmüş ama etkili bir hükümdarlık olmuş. Büyük ihtimalle suikaste kurban gitmiştir o ha. Kesin. Bizanslılar. Çaktın. Kahpe Bizans. Hem kahve Bizans. Mehmet Ali Erbil. Ama şeyi güzel. Mimarisi bence Sava'dan daha güzel. Dışarıdan evet daha güzel. Yani şu dış görünüşü Sava'dan eski daha daha eski duruyor. Ama işte bana bir hortumla bir fırça vereceksin. Böyle deterjanla bir yıkamam lazım. Çok kirlenmiş. Şey de bak, Bu var. sanki bak böyle bir tarafı yanmış gibi bak böyle. O şu an gün batımı oraya vuruyor ya. O yüzden mi? O yüzden evet. Çünkü normal bir kirlilik değil ya. Bak, Evet, böyle şurası alev gölge. yanmış gibi Bu taraf ama. günün son ışıkları bu tarafa vuruyor. Şu an biz Kale Meydan'a doğru yürüyeceğiz ya. Güzel bir gün batımı görebiliriz o tarafta. Doğru gerçi evet bir önceki tarafa gitsek daha iyi olabilir. Evet. Gün batımı. O tarafa gidelim de kaçırmayalım gün batımını. Ha, burada da tramvaylar var. Tramvay ve tramvayla otobüs. Toplu taşımanın bel kemiği. Tramvaylar. Bu Aziz Mark bu abimiz mi acaba? Keşke önünde yazsalardı ama herhalde yani onun önünde olduğuna göre Gene şu an yan ters. değil odur senin de değil. Bence değil Bilemedim. Var ya ha o var diye ne oldu acaba? Adını baktın değil mi yani ama güzel yapmışlar. Haydımız dokunuyor zaten. Estağfurullah. Sıla Hanım ya. Sizle konuşamadık. Sizleri de tanıyalım. Sıla benim İzmir'den arkadaşım bu arada. Evet. Kendini tanıtmak ister misin birazcık? Kendimi tanıtmak isterim ama neresinden başlayacağımı bilemem. Sen... Evet, neresinden başlayalım? Ben de bilemedim. Evet. Ne yapıyorsun mesela? Nasıl geçiyor Balkan turu? Oradan başlayalım. Balkan turundan başlayalım. Öncelikle Üsküp'ten başlamak bence doğru bir seçimmiş. Yani şöyle bir doğru seçim. Bu benim tek başıma çıktığım ilk seyahat. Ve
böyle bir cesaret toplayarak çıktım ilk seyahat. O yüzden Üsküp'e gitmiş olmak bana iyi geldi. Orası da çok fazla Türk var. Hem zaten orada olan Türkler var, hem çok fazla Türk turist var. Yani dille ilgili ya da şeyle ilgili bir sıkıntı çekmiyorsun şehirle ilgili. Şehir de çok büyük değil zaten. Çok kaybolacağın bir yer de yok. Yani böyle 1-2 gün için iyi bir başlangıç Sevdin mi oldu. peki Makedonya'yı? Makedonya'yı genel olarak sevdim ama çok da bayılmadım. Orta seviye. Orta seviye ama doğası, işte Ohri'ye gittim, Ohri'yi sevdim. Matka'yı sevdim. Yani doğal yerlerini sevdim. Köylerine gidemedim, aklımda kaldı ama gitmek isterim. Oradan atladın, Belgrad'a Oradan geldin. Belgrad'a geldim. Belgrad daha bir büyük şehir olduğu için benim daha çok ilgimi çekti. Belgrad'da bu ilk günüm. O da bir şey. Burası daha değişik geldi tabii ki. Hem Mimari farklı, mimari kültür olarak. farklı. Bir de çok fazla görülecek yer var. Yani iyi bir planlama yapmak gerekiyor aslında, hani pek çok yeri görebilmek, şehri yaşayabilmek için. Hangi bölgeye ne zaman gideceğini aslında kestirebilmek gerekiyor. Bence gene burası da başlangıç seviyesi için güzel bir yer. Gezmek için, evet. Seninle tanışma hikayemiz, biz sosyal medyadan tanıştık. Çünkü senin mesleğin benim hayatımda duyduğum, yani bir tek sen yapıyorsun şu an. Başka ben tanımıyorum bu işi yapan. Senin mesleğin ne? Seni tanıtmak istememin sebebi de mesleğin aslında. Evet, ben masal anlatıyorum. Masal anlatıcısıyım. Yani 10 yıldır masal anlatıyorum profesyonel olarak. Ne demek Para masal anlatmak? kazanıyorum. Masal anlatıp para kazanmak. Anlatıyorum, mesela nenelerinizi anlatır diye kimse para vermiyor. O masalları ben anlatıyorum. Ne demek masal anlatmak? Aslında dünyanın en eski işi. Yani insanlar konuşmaya başladığından beri zaten birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Bir şeyleri anlamak için, dünyayı anlamlandırmak için, inanç için. Biz de sürekli birbirimize hikayeler anlatıyoruz. Masal anlatıcılığı yapan kişiler anonim masalları kendi versiyonlarıyla anlatıyorlar. Bu kendi versiyon demek masalı böyle çok hani bozmak, değiştirmek, şeklini, şemalini değiştirmek değil. Ama kendince, kendi sözünle anlatıyorsun. Çünkü aslında bir sözlü kültürü masal. Bir halk geleneği. Bir açıdan onu devam ettirmek çok hoşuma gidiyor. Yani bu masallar yazılmamış. Halklar birbirlerine anlatarak bu zamana kadar getirmişler. Sadece kulaktan duyarak Evet. bunca yıldır günümüze kadar Binlerce gelmiş. yıldır günümüze kadar gelmiş. Bir de ben şunu çok seviyorum. Pamuk Prenses dediğinde herkes biliyor. Yani dünya üzerindeki herkes Pamuk Prenses'in kim olduğunu biliyor. Bu yazılı bir hikaye değil. Değil. Tabii ki kimse yazmamış. Kim anlatmış bilmiyorsun. Hem de şöyle bir şey var. Yani Avrupa'da aynı farklı isimle görüyorsun. Anadolu'da farklı isimle görüyorsun ama aynı hikayeyi duymuş oluyorsun. Bu da çok güzel. Bu da şu olmuyor yani, işte masa atıyorum işte Hindistan'dan çıktı da göçlerle buraya geldi de gibi bir şey değil. Her kültürde aynı anda ortak imgeler çıkıyor. Bu da aslında tam bir bilgelik aktarımı meselesi. Bu çok hoşuma gidiyor. Bir de en çok şunu seviyorum. Hiçbir şey olmasın. Ben bir varmış bir yokmuş dediğimde sen benim ne yapacağımı anlıyorsun. Ve artık tamamsın yani. O saatten sonra merakla dinlemeye başlıyorsun. Ne anlatacak acaba? Bir şey, hani bir masal anlatacak. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Zaten o yüzden seviyorum. Yani böyle hep beraber başka alemlere yolculuğa çıkıyoruz. Ortak bir düşünce grubu oluşturabiliyorsunuz Hayal- orada. Bekliyor insanlar. Hayal oluşturuyoruz. Yani önünde hiçbir şey yok. Resim yok, bir yazı yok, kitap değil, hiçbir şey değil. Ben anlatıyorum. Sen beni görüyorsun ama o karakterleri de görüyorsun, o olayı da görüyorsun. Senin ağzından çıkan sözcüklerle ben o dünyayı kafamda yaratıyorum. Evet. Aslında açık bir evren. Evet. Peki nasıl icra ediyorsun şu an mesleğini Türkiye'de? Yani Türkiye'de ben anama babama desem ki ya ben masal anlatıcısı olacağım. Oğlum delirdin mi der. Aç kalacaksın der. Diyorlar. Yani ben oyunculuk okudum, tiyatro okudum. Onun için de aynı şey söyleniyor, yani deli misin deniyor. Türkiye'de sanat yapmak, bağımsız sanat yapmak kolay değil. Tabii ki bir kurumda çalışmak da bence kolay değil de bağımsız bir şeyler yapmak daha zor. Hele aslında çok fazla da böyle hani kimsenin hemen anlamadığı bir şey yapmak da o kadar kolay değil. Ne yapıyorum? Ben bir de okudum yani. Sonra yüksek lisansımı da masal anlatıcılığı üzerine, yani tiyatroda Bayağı yaptım. profesyonelleştirdin sen Evet, bunu. yani tiyatroda yaptım ve tezim masal anlatıcılığı eğitimi ve hazırlık süreçleri. Yani şöyle, eskiden usta çırak ilişkisiyle yürüyen bir şey şu an nasıl yürür? Bunu çok merak ettim. Çünkü
kulaktan hani dinliyorsun ve onları bu şekilde ezberliyorsun ya, ama biz kitaptan okuyoruz. Ama masal okunan bir şey değil. Yani masal yazılan bir şey de değil. Sadece anlatılan bir şey. Anlatılan bir şey. Peki sen yazılmış bir şeyi nasıl anlatıma çevirirsin? Bunu merak ettim. Ve hem hani başka tabii kişilerin yaptığı çalışmalardan hem kendi yaptığım çalışmalardan bir yöntem oluşturmaya çalışıyorum. Bir insan okuduğu bir masalı kelimeleri ezberlemeden, imgeleri hayal ederek nasıl anlatabilir? Bu tabii ki sadece masal olarak değil, işte atıyorum sunum yapacaksın. Bir topluluk karşısında konuşacaksın. Yani her şey için bu geçerli. Topluluk karşısında hitap ettiğin her şeyde bir anlatıcılık yapıyorsun aslında. Yani işte her neyse bu şeyde profesyonel olarak yaptığım şey bunun eğitimini vermek. Bir de Şu an eğitim veriyorsun. Evet, Masal eğitimler eğitimi. veriyorum. Evet, anlatıcılık eğitimi veriyorum. Ve aynı zamanda oyun, kendi yazdığın oyunu da oynuyorsun. Evet, bir tiyatro oyununu masallaştırdım, onu oynuyorum. Çocuk hikayeleri anlatıyorum, büyüklere hikayeler anlatıyorum. Yani performanslarım var, bir de eğitimlerim var. Peki sana nasıl ulaşabilirler? Eğitim almak istediler diyelim. Instagram'da ulaşabilirler. En kolay oradan ulaşırlar. Instagram'ın nedir? Sıla Topçam. Sıla Adım, Topçam. soyadım. Tamamdır. Evet. Ben şöyle alta bırakacağım, açıklamaları da bırakacağım. Oradan sana ulaşsınlar, mesaj atsınlar, olur mu? Bir de podcast'imi dinleyebilirler. Sıla'dan podcast'te. masallar, evet. Sıla'dan Masallar, Evet, podcast'te. podcast'im var. Ne anlatıyorsun orada? Orada masal anlatıyorum. Bir tane daha podcast'im var, Çağrışımlar diye. Orada da şöyle yapıyorum. Bir tema seçiyorum. Mesela mücadele. Ve mücadeleyi bana çağrıştıran filmler, kitaplar, diziler, karakterler, kişiler, bunları anlatıyorum. Yani işte bence şu kişi mücadeleci bir kişi. Şu filmde şu mücadele. Yorumluyorsun anlatıyor. yani Evet. anladığım kadarıyla. Şahaneymiş ya. Böyle buralarda ulaşabilirler. Vay be, bakalım başka bir masalcıyla tanışacak mıyım ileride? Tanışırsam mutlaka seninle tanıştıracağım. Bak Tamam, söz. Bu harika. sözüm olsun. Belki dünyanın başka bir yerinde bir masalcı, ki sen de zaten masal anlatarak dünyayı gezme hayalin var ve başladın da. Başladım. İlk hatta çektim. Onu yayınlamadım. Yayınlayacağım. Makedonya'da bir Makedon halk masalı öğrendim. Sonra onu bayağı oturdum anlattım. Şahane. O zaman senin için masal anlatarak dünyayı gezen kadın diyebilir miyim? Ay desene. Diyelim hadi, güzel. O zaman videonun sonunda bize kısa bir masal anlatır mısın? Anlatırım. Şimdi mi? Videonun sonunda. Onun sonunda. O zaman şöyle yapalım. Videonun en sonunu merak edenler, Sıla bize bir masal anlatacak. Böyle kısa bir masal. Kısa bir masal anlat. Aynen, ben de dinlemiş olurum. Tamam. Ben hiç dinlemedim de ondan masal. Hiç dinlemedim. Ama bir oyunun var, onu biliyorum, ona gideceğim. Ona sözüm var. Zaten İzmir'de Evet. oynuyorsun, Ankara'da oynuyorsun. İstanbul'da da oynuyorsun. Sözüm var, oyununa geleceğim. Şimdi de Sezonda. masal dinleyeceğiz. Videonun sonunda masal dinleyeceğiz. Güneş Mihailova canlanmış valla. Gündüz çünkü çok sıcak, insanlar çok fazla dışarı çıkmıyorlar. Akşam olunca, güneş gidince akıyorlar sokaklara. Güzel bir gün batımı yakaladık ya. Evet. Harika. İşte bu karşıdaki gördüğünüz yerlerde bazıları gece kulübü. Gerçekten de çok iyi gece kulüpleri bu arada. Bir iki tanesi yıkılmış ama. Suyun altına geçmiş vaziyette. Ama hatırlıyorum, bazıları bayağı bir rezervasyonla gitmen falan gerekiyordu. Çok iyi mekanlardı. Evet. Bir tanesine sanırım gittim ama hangisi bilmiyorum. Ben 2019'da burada böyle sırt çantalı yola çıktığımda geziyorum. Geceleri Kale Meydanı'nın içinde çadır kuruyorum, uyuyorum. Böyle müzik oradan bangır bangır, herkes eğleniyor, ben çadırın içinde. Geliyorlar mıydı ya buradan? Valla polise sordum ilk gün, kur Kale Meydan'a dedi, dedim tamam, ben aldım iznimi. Çadır atılacak en iyi yere atmış ya adam. Osmanlı gelmiş falan atmış böyle çadırını. Aa evet, yeni nesil Yeniçeri. Yani. Kaleyi içeriden fethediyor. Çok güzel 2-3 tane çadır noktası var bu arada. Gizli'de kalıyor, böyle sotede. Kimse rahatsız etmez yani. Çünkü arka tarafı tinerci dolu. Geceleri. Çizerler yani. Vallahi güzel ya manzara. İşte akşam olunca Kale Meydan'a genelde böyle gün batımı izlemeye geliyorlar. İnsanların yanında çiğdem olur, kola olur, atıştırmalık olur. Gördüğünüz gibi böyle banklara çöküyorlar. Ya sessiz sessiz gün batımını izliyorlar. Sohbet ediyorlar eşleriyle, dostlarıyla. Yanına getirdiklerini yiyorlar, içiyorlar. Bizler de geldik gün batımını izlemeye. Bir zamanlar çok 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 eskiden, yani dünya daha yeni yaratılmışken
Her şey çok yeniyken, dumanı üstünde tüterken, dağlar çok yüksek, ağaçların dalları yıldızlara değerken bir tane de kaya varmış dünyanın üstünde. Ama o çok yaşlı bir kayaymış çünkü yıldızlardan kopup gelmiş. Bu yaşlı kaya gel zaman git zaman uzun yıllar boyunca olduğu yerde kala kalmış. Gideceği hiçbir yer yokmuş. Ama günlerden bir gün Altköy'deki küçük bir çocuk kayayı ziyarete gelmiş elinde hediyelerle. Her gün o küçük çocuk kayanın dibinde otururmuş, onunla birlikte dünyayı izlermiş. Günlerden bir gün yine hediyeleriyle gelmişken değişik bir şey olmuş. Kaya anlatmaya başlamış ona masalları, hikayeleri, bütün her şeyi. Çocuk duyduğu hikayeleri gitmiş köyündeki diğer insanlara anlatmış. Onlar çok meraklanmışlar, çok hoşlarına gitmiş. Onlar da başkalarına anlatmış, onlar da başkalarına anlatmış derken masallar tüm dünyaya yayılmış. Aradan zaman geçmiş. O çocuk her gün gidip yaşlı kayadan masal dinliyormuş. Delikanlı olmuş, büyümüş, yaşlı bir adam olmuş, saçlarında beyazlar varmış. Günlerden bir gün yine elinde hediyelerle gitmiş kayanın yanına. Ama kaya bu kez ona hiçbir şey söylememiş. Ve masalcı sormuş, büyük baba kaya neden artık bana masallarını anlatmıyorsun? Ama başka bir ses duymuş. O ses ona demiş ki, büyük baba kayanın sana anlatacağı bütün masallar bitti. Bundan sonra seninle ben konuşacağım. Bundan sonra sen hem onun anlattıklarını anlatacaksın hem benim sözlerimi söyleyeceksin. Bu konuşan masalcının kalbiymiş. Ve masalcı o günden sonra gitmiş. Dağları aşmış, çölleri aşmış, denizleri aşmış. Gittiği her yerde büyük baba kayadan duyduğu masalları anlatmış. Ama bunun yanında kalbinden geçen sözleri de söylemiş herkese. İşte bu dünyanın ilk masalcısının masalıydı.